Nikon D7500. Ben bu fotoğraf makinesini 2 yıldır kullanıyorum ve yaklaşık 17.000 adet fotoğraf çektim. Bu 2 yıllık tecrübelerimi de sizlere aktarmak istiyorum. Ben aslında Nikon D3200 kullanıcısıydım ve o makineyi 5 yıl gibi uzun bir süre kullandım. Hakkını da verdim. Hatta şimdi bu videoyu bu burada olduğu için D3200 ile çekiyorum. Dedim ki ben de bu tecrübelerimi size aktarayım. Bu makineyi satın almak isteyenlere yardımcı olayım bir nebze de olsa. Öncelikle ben bu makineyi almak isterken piyasada D7100 mü alsam, 7200 mü alsam diye kararsız kalmıştım. İnceleme videoları seyretmiştim. Ama inceleme videoları genellikle teknik detaylar üzerine kuruluydu. Ama böyle tecrübesini anlatan yoktu. Çünkü makine yeni çıkmıştı yani. Ben de bu eksikliği kapatmak istiyorum. Çünkü daha Nikon bu makinenin üzerine crop makine çıkarmadı. Şu anda crop seviyesinde Nikon'un en üst makinesi bu. Nikon'un bilirsiniz bir adeti vardı. Yaklaşık 2 yılda bir model çıkartırdı. 7100 çıktı, 2 sene sonra 7200 çıktı. Sonra 2 sene sonra 7500 çıktı ama 2 sene geçmesine rağmen hala yeni bir makine duyurulmadı. Muhtemelen bunda koronavirüsün de etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim YouTube kanalımı biliyorsunuz. Zaten kanalımı takip ediyorsanız veya sosyal medya hesaplarımı takip ediyorsanız bu makineyle çekmiş olduğum fotoğraflarda yabancı değilsinizdir. Aynı şekilde sadece fotoğraflar değil, videolara da yabancı değilsinizdir. Çünkü YouTube kanalımda çoğu videoyu bu fotoğraf makinesiyle çekiyorum. Hem fotoğraf konusunda hem de video konusunda güçlü bir cihaz. Peki neden D7100 veya 7200 değil de D7500 aldım? Bunun sebebi bu makinenin gece performansının daha yüksek olması. Düşük ışıkta gösterdiği performansın daha fazla olması. D7100 ve D7200 sensörü aynı. Sadece arasında teknolojik farklılıklar var. İşlemci hızı veya time-lapse, wireless gibi teknolojik özellikler konusunda artırılmış 7200-7100'e göre. Sensörleri aynı ama bunun sensörü farklı. Megapiksel olarak biraz daha düşük. Sensör boyutları aynı olsa da megapikselin düşük olması tekil piksel boyutunu artırıyor. Piksel başına düşen ışık biraz daha fazla oluyor. Bu da tabii gece performansını gözle görülür şekilde artırıyor. Megapikselin düşük olması bir dezavantaj mı? Kimisi böyle düşünebilir. Şu anda da eskisi gibi devam eden bir megapiksel yarışı var. Özellikle cep telefonlarında. Ama megapiksele takılmayın arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün. Siz 40 megapiksel, 100 megapiksel fotoğraf çekiyorsunuz. Ama bunu Instagram'a yüklediğiniz zaman fotoğraf ne oluyor? 1 megapiksele düşüyor. 40 megapikselde çekseniz, 100 megapikselde çekseniz hiçbir anlamı olmuyor. Ben crop yapacağım diyorsanız da bu sizin tercihiniz. Ama ben megapiksel yanılsamasına takılmıyorum. Görüntü kalitesi benim için daha önemli ve gece performansı da tabii ki de bunda benim için daha iyi oldu. Bayağı bir gece fotoğrafları çektim. Hatta şöyle söyleyeyim, hiçbir astronomik teçhizat kullanmadan Andromeda galaksisini görüntülemeyi başardım. Hem de üzerinde beraber aldığım 18-140 lensle. Yani bu gördüğünüz lensle. Bir de ben buna daha iyi gece fotoğrafları çekebilmek için, daha doğrusu düşük ışıkta portre fotoğrafları daha iyi çekebilmek için 35 mm lens aldım. Bununla da bir hayli gece performansı yükselebiliyor. Gelelim diğer artılarımıza. Şimdi bu makineyi satın alırken ben pek çok satıcıda duydum. Şöyle diyorlar. Bunda full frame sensörü var. Arkadaşlar bunda full frame sensörü yok. Buna inanmayın. Bunun sensörü Nikon D500 makinesiyle, fotoğraf makinesiyle aynı olduğu için böyle diyorlar. Ama Nikon D500'de zaten full frame bir makine değil. Bundaki sensör bildiğiniz crop sensör, yani DX format. Full frame sensör çok başka oluyor. Alakası yok yani bununla. Makinenin gördüğüm en büyük artılarından birisi pil performansı. Önceki D3200'e göre kafadan 2 kat batarya ömrü var. Bataryası da bu normalde bu batarya ile beraber gelmemesi lazım. Ancak bunun kendi bataryası bir üretim arızası nedeniyle durdurulmuş, üretimden kalkmış. Onun yerine üst versiyon batarya ile geliyor. EN-EL15A bataryası. İçinden bu batarya çıktı. Bir tane de ben yedek aldım aynısından. Bu şekilde çift bataryayla ben günü rahatlıkla kurtarıyorum. Suya, toza karşı dayanıklı. Ama bu şu anlama gelmiyor. Biz bunu suya falan batırabiliriz. Kesinlikle hayır.
Sadece böyle iklim şartlarına karşı dayanıklı, yağmura karşı ve küçük su sıçramalarına karşı dayanıklı. Kesinlikle su altında tutmayın. Ve iklime karşı dayanıklı olması için de tabii ki de lensinin de bu özellikte olması gerekiyor. Bunun üzerinde gelen lens bu özellikteydi. Birkaç kez yağmura maruz kaldı. Bir sıkıntı yaşamadım ben bununla. Ama yine de suya hani maruz bırakmamak gerekiyor. Makinemize sahip çıkalım. Sonuçta ucuz cihazlar değiller. Şimdi makinemizin ele oturan bir yapısı var. Biraz ağırlaşmış. Nikon D3200'den bu makineye geçince dedim ki o dedim bayağı ağırlaşmış. Bir de biliyorsunuzdur ben bununla doğa gezilerine çıkıyorum. Trekking yapıyorum. Likya yolu gibi uzun yürüyüşler yapıyorum. Böyle boynumda, omzumda asılı duruyor. Biraz ağırlaştığını da hissettim tabii. Yol yürüdükçe daha fazla hissediyorsunuz bu yükü. Ama bu da size güven veriyor. Yani ağırlık hissi diyorsunuz ki yani makinenin ağırlığı var. Ama ele de tam oturuyor. Ayarlara çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Önünde bir tırtık var. Arkasında da bir tırtık var. Yani aslında bunlar tekerlek ama ben tırtık diyorum. Düğmeleri gerçekten kolay ulaşabilecek şekilde açma kapaması olsun, Live View tuşu olsun. Yani bunları detaylıca aktarırdım ama zaten internette hani bunları gösteren çok video var. Kullanma kılavuzunda da var. Ben genel olarak üzerine düşüyorum. Genel olarak ergonomik. Ve makinemiz gerçekten hızlı. Çok hızlandırılmış. Düğmesine bastığınız anda hemen çekime hazır hale geliyor. Şöyle açıyorsunuz, basıyorsunuz, anında fotoğrafı çekiyor. Böylece çok hızlı şeyleri yakalayabiliyorsunuz. Birden havalanan bir kuş olsun, birden önünüzden geçen hani fotoğrafını çekmek istediğiniz bir cisim olsun. Çok hızlı yakalayıp fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Aynı şekilde işlemcisi de hızlandırılmış. Arda arda çatır çatır fotoğraf çekiyorsunuz. Makine buna dayanıyor. LCD ekranı çok gelişmiş. Mesela D3200'de ben bunu kıyaslayamam bile. Yani ekran görüntü kalitesi olsun, ekran parlaklığı olsun. Açık alanda, güneş altında bile işinizi görüyor, size yetiyor. Hani cep telefonu gibi ekranı var zaten. Dokunmatiği özellikle hiç rahatsız edici değil. Dokunduğunuz an algılıyor. Hani cep telefonunda nasıl mesaj yazıyorsanız, nasıl menülerden geçiyorsanız bu da aynı hassasiyete sahip. Dokunmatik konusunda, makinenin hızı, işlemcisi konusunda gayet yeterli, beni tatmin etti. Söz ekrandan açılmışken ekranımız tilt ekran. Yani şu şekilde yukarı aşağı oynuyor. Ama sağa sola oynamıyor. 7100'de ve 7200 modellerinde bu özellik yoktu. 7500'de beraber geldi. Hani biz şey sanıyorduk. Shift de olacak, sağa sola da oynar diye düşünüyorduk ama bunda olmadı. Ama bu da çok büyük bir artı. Beni pek çok defa kurtardı. Özellikle doğa fotoğrafları çekerken veya gece fotoğrafı çekerken mesela tripoda alıyorsunuz, gökyüzüne dikiyorsunuz makineyi. Alttan bakamıyorsun tabii ki de. Ne yapıyorsun? Hemen tilt yapıyorsun ekranı. Bu şekilde tepeyi, dağı, taşı veya aşağıdan bir şey çekmek isterken böyle çok ergonomik oluyor yani. İşinizi kolaylaştırıyor. Yani şu tilt ekran için bile bu makine tercih sebebi olabilir. Makinede timelapse özelliği var ama kullandım mı derseniz ya ben bunu kullanmadım çünkü yani shutter ömrünü timelapse bitirmeyi ben kıyamıyorum. Sonuçta hani ben profesyonel olarak bu işi yapmıyorum. Her sene, her 2-3 ayda bir makine değiştiren birisi değilim. Ben bir makine aldım mı en azından bir 5 yıl kullanıyorum ve 5 yıl kullanmak için de shutter ömrü olsun, diğer özellikler olsun bu makineye sahip çıkmam gerekiyor. Hor kullanmamam gerekiyor. Bu nedenle timelapse'ten ben kaçınıyorum. Timelapse çekeceğim zaman sadece gece çekimi yapıyorum. Yani geceliğin timelapse'in daha bir anlamı oluyor. Fotoğraf hani shutter'ı harcama konusunda daha verimli oluyor. Ama gündüz hani video timelapse ile fotoğraf timelapse arasında çok bir fark yok. HDR modunu ben özellikle kullanmaktan biraz kaçınıyorum çünkü bana biraz zahmetli geliyor. Onu tripoda koyacaksın. İşte hareketli nesneleri çekmek HDR'da biraz problem yaratıyor. Ben HDR yerine genellikle RAW veya JPEG çekip Lightroom'dan düzenleyerek hani o HDR havasını biraz daha yakalamaya çalışıyorum. Benim tercihim bu şekilde. Makinemizin odaklaması gerçekten iyi. Yani odaklama üzerine biraz daha durmak istiyorum. Bu lensiyle de alakalı bir olay. Mesela 35 mm'de daha hızlı odakladığını gördüm. Çünkü odak uzaklığı sabit. Ama bunda yine odaklıyor. Fotoğraf modunda odaklamada hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Çok hızlı odaklıyor. Hemen basıyorsunuz. Odak noktasını seçiyorsunuz veya işte genel odak hiç fark etmez. Odaklayıp anında fotoğrafı elde ediyor.
çat diye çekiyor. Ama video konusuna da geleceğiz. Video konusunda aynı odaklama performansını göstermiyor. Bunu da makinenin eksikleri bölümünde anlatacağım birazdan size. Şimdi video konusundaki özelliklerinden de biraz bahsedeyim. Video performansını ben beğeniyorum. Gerçekten kaliteli videolar elde edebiliyorsunuz. Zaten Lik Yolu serimde de bu makineyle çektiğim videolar diğerlerinden daha kaliteli olmuştu. Mesela o Göynük Kanyonu'nda yürüdüğüm yerler. Şimdi arkadan izliyorsunuz onları. Çok hoşuma gitmişti o kadrajlar, o görüntüler, renkler ve Nikon'un renk paletini ben seviyorum. Çünkü hani çok abartı renk paleti kullanmıyor. Böyle saturation'ı falan fulllemiyor. Bu gibi ayarları size bırakıyor. Daha çok gerçek renk veriyor ve dinamik aralığı yüksek bir renk veriyor. Hem fotoğrafta olsun hem videoda olsun. Hani bunlarla oynama fırsatını size biraz daha sunuyor. Fotoğraf konusunda unutmadan şunu da eklemek istiyorum. JPEG veya RAW çekiyorsunuz. Hem JPEG olsun hem RAW olsun bunların verisi çok yüksek. Aynı megapikselde, hatta mesela benim Nikon D3200'ün megapikseli daha yüksek. Ama çektiği fotoğrafın boyutu bununkinden daha düşük. Bu daha düşük megapikselde çektiği halde daha yüksek dosya boyutuna sahip. Bu da bize neyi işaret ediyor? Bir JPEG olarak çekiyorsanız bile bunun içerisinde çok fazla veri yüklü. Bu JPEG fotoğrafla oynama imkanını size daha fazla sunuyor. Bunu ben gerçekten de Lightroom'da oynama yaparken bu dinamik aralıklarla çok net bir şekilde fark ettim. RAW konusuna gelirseniz hani RAW'da bile size iki tane seçenek soruyor. Kaliteli RAW, hani çok yüksek kaliteli RAW, bir de normal RAW. Hani RAW dediğimiz ham format, zaten bilenler bilir. Bir tane RAW fotoğraf 20 MB iken daha kaliteli RAW 40 MB'a kadar bulabiliyor. Ama ben hani yine bu kadar da ihtiyaç duymuyorum. Sadece çok özel yerleri, mesela çok beğendiğim manzaraları çekerken elde kalsın diye RAW çekiyorum. JPEG, hani bu kalitesi bana yetiyor. Bana sunmuş olduğu. JPEG çekerken şunu da araya eklemek istiyorum. Küçük, orta ve büyük boylarda JPEG çekebiliyorsunuz. Küçük ve ortayı çekmeyin. Çünkü tam performans göstermiyor. Verim elde edemiyorsunuz. Hani ben ilk çektiğim zamanlarda dosya boyutu çok fazla olmasın diye küçüklerde çekiyordum. Ama hani bu verimsiz olduğu için artık bundan vazgeçtim. Tam boy çekin JPEG'i. Sonra kendiniz küçültmek isterseniz küçültün. Böylelikle daha iyi bir verim kalite elde ediyorsunuz. 4K kalitesine kadar video kaydı yapabiliyor. Ama tabii ki de 60 FPS desteklemiyor. 30 FPS'e kadar kaydediyor. 1080p'de de 60 FPS kayıt yapabiliyorsunuz. Benim tercihim genellikle 1080p 30 FPS kayıt oldu bu fotoğraf makinesiyle. Lik Yolu videolarımda zaten hani görürsünüz. Ama 4K'da kaydetmek istediğim zaman makine herhangi bir problem çıkarmıyor. Gayet güzel, çok kaliteli kayıt alıyor. Ama birazcık crop yapıyor 4K'da. 1080p'de bir crop yapmıyor. Full olarak DX formatıyla kayıt yapıyor. Ama şöyle bir şey de var. 4K çekerken dosya boyutu çok yüksek olduğu için daha hızlı bir hafıza kartına ihtiyaç duyuyor. Hani baştan bu makineyi alıyorsanız zaten hızlı bir hafıza kartı da alın. Yoksa kayıtlarınız yarıda kesilebiliyor. Şimdi buna şöyle bir özellik getirmişler. Önceki Nikon D3200'de Live View'i açıp direkt record tuşuna basınca video kaydediyordu. Ama bunda video modu getirmişler. Video modunu almadan video kaydı yapamıyorsunuz. Bunun hem avantajı hem dezavantajı var. Hızlı video kaydetmek isterken bazen unutuyorsunuz. Fotoğraf modunda kalıyor. Basıyorsunuz kaydetmiyor. Hemen aklınıza geliyor. Video modunu alıyorsunuz. Öyle devam ediyorsunuz. Avantajı da şu. Hani video modundaki ayarlar saklı kalıyor. Hani bir kez ayarı yaptığınız zaman o video ayarları fotoğraf moduna getirdiğinizde o ayarlara hani geri dönmek için bir süre böyle buradan ayarlar yapmayı uğraşmıyorsunuz. Tek tuşla video ayarlarına dönmüş oluyorsunuz. Alıştıktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamadım. Makinemizde herhangi bir optik stabilizasyon desteği yok. Bu optik sabitleyici sizin lensinizin gücü kadar. Mesela bunda VR1 var. İlk VR versiyonu. Bu aslında titreşim engelleyici ama birazcık da olsa bir sabitleme desteği sunuyor. Katkısı oluyor. Kapalıyken açıkken çok fark ediyor. Bunun VR2 versiyonları da var ama ben onları hiç test etmedim. Bunun haricinde fotoğraf makinesinde sadece dijital stabilizasyon desteği var. Bu da hareket halindeyken çok bir işe yaramıyor. Hani hem yürüyeyim hem çekeyim diye bir şey söz konusu değil.
Ama durduğunuz yerde yukarı, aşağı, sağ, sol, pan yaparken işinize yarıyor. Tabii ki de yavaş yapmanız gerekiyor. Fazla titretmeyin. Şimdi gelelim makinemizin en büyük eksiğine. Arkadaşlar makinemizin en büyük eksiği LoveView'da otomatik netleme sorunu. Normal vizörden bakarken, fotoğraf çekerken netlemeyi çok hızlı ve mükemmel yapıyor. Bunda hiçbir sorun yok. Ama LiveView'u açtığınız zaman özellikle video çekerken dön babam dön. Yani odaklamada baya bir sorun yaşıyorum. Hatta şöyle bir anım var. Ben bunun acısını da çektim. Lig yolunda yürüyoruz. Tam karşımıza bir şahin çıktı. Yani 40 yılda bir insanın başına gelir. Yaralı bir kuş, doğan veya şahin her neyse. Açtım şak diye fotoğrafını çektim. Canavar gibi netledi. Sonra bir tane daha çektim fotoğrafını. Çok güzel netledi. LiveView'u aldım, videosunu çekeceğim. Yok netlemiyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Cırt 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 cırt. Bir de onun netleme motorunun sesi var böyle. Beni artık duydukça geriliyorum yani. Cırt 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 böyle. Bir türlü netleyemedim kuşu. Yani böyle bir sinir harbi yaşadım ben orada. Hani şimdi marka vermeyeyim. Marka ismi vermeyeyim. Bazı markalarda görüyorum arkadaş LiveView'de video çekerken yağ gibi netliyor. Yani Nikon bu makinede bu sorunu aşamamış. Umarım bir sonraki modelde bunu düzeltir. Ama tabii şu da var. Yani bu aynalı makinalarda bunun düzeltilmesi de biraz zor gibi gözüküyor. Hani ille ben video çekeceğim, video ağırlıklı çekim yapacağım diye düşünüyorsanız hani aynasız makine almanızı tavsiye ederim. Aynasız makinalarda hani biraz daha netleme sorunu ortadan kalktığını biliyoruz. Ama fotoğraf çekecekseniz hani pek çok aynasızda bunlara yetişemiyor. Bu tam bir fotoğraf canavarı. Özellikle gece fotoğraf canavarı. İşte eksik noktası, en büyük eksik noktası buydu. LiveView'da netleme sorunu. Otomatik netlemenin sorunları tabii ki de bu kadar da değil. Mesela makineyi koydunuz tripoda, kendinizi çekeceksiniz bu şekilde. Sürekli odak kaybediyor, tekrar odaklamaya başlıyor. Odak kaybediyor, tekrar odaklamaya başlıyor. Hani sabit odak kullanmanızı tavsiye ederim bu şekilde. Yoksa yine bir sinir harbi yaşayabilirsiniz. Biliyorsunuz Nikon artık lens içi otomatik netleme motoruna geçti. Artık makinalarda otomatik netleme motorunu kaldırdı. 5000 serisinde yok, 3000 serisinde yok. Ama 7000 serisinde hala otomatik netleme motoru koymaya devam ediyor. Bununla eski model Nikon lensleri kullanabiliyorsunuz. Yani 35 mm lens alacaksınız. 200-300 liraya satılan eski model bir 35 mm lensi takıp bunda canavar gibi otomatik netlemeyle kullanabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı da olduğunu hatırlatırım. Makinemizin eksik yanlarından birisi de beyaz dengesi kayması. Beyaz dengesini otomatiğe aldığınız zaman bunu sabit tutamıyor. Yani sabit bir objeyi çekerken bile bazen sarıya doğru kayıyor, maviye doğru kayıyor. Renk sıcaklığını değiştiriyor. Bunun çözümü çok basit. Renk sıcaklığını kendiniz girin ve sabitleyin. Renk sıcaklığı seçme özelliği var. Yani menüleri size çok geniş seçenekler sunuyor. Bunlardan artık kendiniz tecrübe ettikçe öğreneceksiniz, hani işinizi kolaylaştıracaksınız. Bazı ayarları sabitlemeniz gerekiyor bu şekilde. Nikon D7500'de Bluetooth ve wireless bağlantı desteği var. Ancak hani ben bunları telefona bağlamak için tercih etmedim. Denedim tabii ki de, uygulamasını yükledim. Ama hep sorunlu arkadaşlar. Yani wireless'tan bağlamaya çalışıyorsunuz. Yok telefonda dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bunda dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bağlantılar çok uzun sürüyor. Telefon başka bir wireless ağına bağlıysa, otomatik bağlantısı varsa işte unutmanız gerekiyor o ağı. Yoksa otomatik olarak hani buna bağlandıktan sonra ona bağlanıyor falan. Hani bunlar hep hem telefonun şarjını hem de makinenin şarjını yiyen şeyler. Ben bunları tercih etmedim. Sanırım bu teknolojinin ya daha da fazla gelişmesi gerekiyor veya bağlantı için yeni teknolojiler çıkması gerekiyor. Yani bunları ben verimli bulmadım. Şimdi benim yaşadığım makinede eksik de demeyeyim de belki bir sorun olabilir. Çünkü her makinede olduğunu sanmıyorum. Video çekerken düşük ışıkta 1000 ISO üzerinde meydana gelen beyaz noktalar. Bu noktalar şöyle, hani örneklerini koyacağım zaten. Sabit bir yerde duruyor. Sıcak piksel mi artık, sıkışmış piksel mi, ben bunu tam olarak bilmiyorum. Sabit duruyor orada beyaz noktalar ve çok rahatsız edici. Hani özellikle 30 saniyeden sonraki video kayıtlarda meydana geliyor, ortaya çıkıyor.
Şimdi bunun bir sorun olduğu çok açık. Bir problem olduğu çok açık. Fotoğraf çekerken meydana çıkmıyor. Uzun pozlama yaparken de meydana çıkmıyor. Sadece video çekerken ve 1000 ISO'nun üzerinde video çekerken meydana geliyor benim makinamda. Şimdi 2 yıldır ben bu makineyi bu sorunla kullanıyorum. Yani çünkü çok fazla gece video çekmedim. Bir de bunu orijinal Nikon garantisiyle aldım. Carfo Karacasulu. Bu orijinal Nikon garantili olduğu halde hani 1000 lira fazla verip bu garantiyi alıyorsunuz. Bu durumda bile ben bunu garantiye göndermedim. Çünkü açıkçası çok güvenemiyorum. Hani makinamıza hani bir teknisyenin bir garantideki şahıs bile olsa hani dokunup açmasını istemiyorum. Buna gönlüm el vermedi benim. Ben de dedim ki kaderime razı geleyim. Bunu bu şekilde kullanayım. Daha büyük bir problem yaşarsam ben bunu garantiye göndereyim diye düşündüm ve yollamadım. Yani garanti süresi de zaten bugün yarın doluyor. Göndermeyeceğim de. Umarım daha büyük sorunlar olmaz. Evet, makinamızın artıları, eksileri böyleydi. Tabii ki de artıları eksilerinden çok daha ağır basıyor. Yoksa ben bu makineyi almazdım. Nikon D7200 mü alsam, 7500 mü alsam diye kararsız kaldıysanız bence bu makineyi alabilirsiniz. Çünkü gece performansı daha yüksek ve ben söylemiş olduğum gibi megapiksele o kadar da takılmıyorum. Şu tilt ekranı da sizin işinizi çok görecek. Bunun haricindeki özellikler 7200'de yine hemen hemen sizi tatmin edecektir, işinizi görecektir. Bir de makina çeşitli kit lenslerle geliyor. 18-55 hiç almayın. Çünkü 18-55'in performansı ortada. En azından alacaksanız 18-140 lensle alın. İşte 18-200 de geliyor. 70-200 versiyonları da var yanlış hatırlamıyorsam. Ama hani tak gez lenstir. Özellikle doğa gezisi falan yapıyorsanız hemen uzatıyorsunuz. Odak mesafesini kısaltıp artırıyorsunuz. İstediğiniz objeleri güzel çekebiliyorsunuz. Tabii ki de bu lens de bir prime lens değil, kit lens. Ama her türlü işinizi görüyor. Özellikle benim gibi amatör fotoğraf camiasındaysanız. Umarım videonuz sizler için faydalı olmuştur. Bir fikir yaratabilmiştir. Hala abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve tabii ki de sorularınızı her zaman yorum bölümünden sorabilirsiniz. Eğer benden örnek fotoğraflar istiyorsanız yine yorum bölümünden bana mail adresinizi gönderin. İncelemeniz için çektiğim örnek fotoğraflardan da gönderebilirim. Hoşça kalın.